1875 yılında Amerika'da bir ameliyattayız. Profesör doktor olduğunu belli eden Einstein'a benzeyen saçlarıyla bir abimiz dikkat çekiyor. Tıp fakültesi öğrencilerine ders verdiği bu ameliyatta hastanın sadece ameliyata dahil olan kısmını görüyoruz. Muhtemelen hasta yakını olan bir kadın dayanamayıp gözlerini kapatıyor. Hatta biraz dehşet içinde olduğunu da söyleyebiliriz. Ama doktorun kanlı neşteri tutuşu da pek hoş olmamış. Neyse öğrencilere bakalım. Sene 1875'te olsa öğrenci yine öğrenciliğini yapıyor. Hevesli bir öğrencinin not aldığını görürken geri kalanların çoğunun uyukladığını görüyoruz. Sterilizasyona dair bir şey tabii ki göremiyoruz. Eldivenin olmaması da tuhaf değil çünkü ilk cerrahi eldiven 1894 yılında icat ediliyor. Yine o dönemin koşullarından dolayı anestezi için gazlı bez kullanılıyor. Muhtemelen anestezi etkisi yaratan maddeleri soluyarak hastanın hareketsiz kalması sağlanıyor. Tablonun gerçek hikayesine gelirsek aslında söylediklerim yine geçerli. Çünkü gerçekten Profesör Doktor Gross'un ameliyatına katılan Amerikalı realist ressam Thomas Eakins gözlemlediği sahneyi neredeyse birebir resmediyor. Hatta kendisini şu köşede çizim yaparken görebilirsiniz. Adeta o anın bir fotoğrafını resmetmiş gibi. Tablo bu yönüyle tıp tarihini belgelemede de önemli bir yere sahiptir. Önceki yıllarda cerrahi çoğunlukla ciddi komplikasyonlara ve bazen kişinin ölümüne yol açan amputasyonla ilişkilendiriliyordu. Ancak bu tablo cerrahinin bir şifa mesleği olarak ortaya çıkışını onurlandırıyor. Çünkü bu ameliyatta femur kemik iltihabı olan hasta ampute edilmeden tedavi ediliyor. Şimdi hazırsanız 1889 yılına yani bu ameliyattan 14 yıl sonrasına gidiyoruz. Wow, beyaz önlükler çok profesyonel bir hava katmış gerçekten. Ama cerrahi eldivenler hala icat edilmemiş. Olsun yine de 14 yıl içinde büyük ilerlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Yapay ışıkla ameliyat ortamının aydınlatılması da önemli bir detay. Yalnız bu sefer ressam başka bir doktorun operasyonunu resmediyor. Doktor Agnew daha klas bir adama benziyor değil mi? Ve kesinlikle daha temiz ve daha hijyenik duruyor. En azından elinden kanlar akmıyor. Ameliyata konu olan işlem mastektomi. Yani hastanın bir memesi kanser sebebiyle alınıyor. Muhtemelen ameliyatın önemli kısmı bitmiş, başka bir doktor ve hemşire ameliyatı sonlandırıyor. Ameliyatta bir hemşire olması da yine arada geçen sürede ne kadar ileri gidildiğini gösteriyor. Ameliyatta ilk hemşirelik mezunlarından biri olan hemşire Mary Clymer yer alıyor. Bu sahnede dedikodu yapılıyor gibi duruyor. Ama sağdaki kişi ressamın ta kendisi. Ameliyatı bir köşeden izlerken muhtemelen bir doktor adayı ona bilgiler veriyor. Evet, şurada da bir arkadaşımızın uzandığını görüyoruz. Sanırım ameliyat uzun sürüyor. Yine uyuklayan birçok kişi göze çarpıyor. Ama genel olarak diğer tabloya kıyasla izleyenlerin daha meraklı olduğunu söyleyebilirim. Sebebi mastektominin o yıllarda yeni uygulanmaya başlanması olabilir. Şurada tam olarak steril olmasa da o amaçla kullanıldığını düşündüğüm bir alan var. Malzemeleri burada bir suyun ya da temizleyici özellikleri olan bir sıvının içine koymuşlar. Hastanın üstünün örtülmesi, kıyafetlerin çıkarılması da önemli bir detay. Diğer tabloda hastanın çorabı bile duruyordu. Enfeksiyon riski oldukça yüksek görünen bir ameliyattı. Anestezi tekniğine gelirsek çok büyük bir değişim yok gibi dursa da yine de farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. En azından hastanın yüzünü tamamen kapatmadan anesteziyi gerçekleştiriyorlar. Son olarak realizm akımı etkisiyle yapılan bu eserlerin arasındaki farklardan birinin de gerçeklik olduğunu söylemek istiyorum. Sanatçının yıllar içinde kendini geliştirmesi mi buna sebep olmuş, yoksa ameliyat ortamı için kullandığı yapay ışık mı bu etkiyi yaratmış? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?